Bunun anahtar kelimesi haşir abi. Bu dördüncü noktaya anahtar kelime yazdırırken koyuncu ahiret dedi. Ben de dedim ki hayır ahiret yazma, haşir yaz dedim. Ne farkı var? Niye öyle dedim? Ahiretle haşir arasında fark var. Üstad ne diyor mesela? Bir ağaç 4 şekilde haşr olur diyor. Kendisi yaprağı, çiçeği, meyvesi diyor. Şimdi ne oldu, hesaba mı şekilde ağaç? Hayır, yanlış. Dağılan parçaların toplanmasına haşir denir. Ahiretle farkı bu işte. Ahiret bir diyarın adı. Haşirde bir iş var. Dağılmış muhtelif parçalar var. Bunlar toplanıyor. Hani şu az önce dedim ya, ağacın haşri var, elmanın haşri var, bitkinin, hayvanın haşri var. Bunların hepsine haşir denir. Bizim dediğimiz kıyamet gününe haşri azam denir. Haşirle haşri azam arasında fark var. Kıyamet ne? O haşri azam o kaç kez? Bir kez işte. Büyük haşir o. Büyük haşir o. Şimdi bu haşir ne demek dedik İrfan? Parçaların yeniden birleştirilmesi. Çünkü dağılıyor. Toprağın altında. Nerelere gidiyor? Bunlar toplanıyor tekrar. Şimdi bu toplanan parçalar içerisinde bizim vücudumuzun dağılan parçaları var mı? Var. Peki benim dağılan ruhum var mı? Yok. Niye? Ruh dağılmaz ki. Ruh parça değil. Ruh ölüyor mu peki ben ölünce? Neyim ölüyor benim? Bedenim. Demek ki haşir dediğin aslında ruhun yeniden dirilmesi değil. Ruh devam ediyor bekada. Benim cesedimin toplanmasına haşir deniyor. Ben sadece ruh mu olacağım? Sadece beden. Hayır ya, senin ruhun zaten ahirette ölmeyecek ki tekrar toparlansın. Ahirete gidecek. Ona bir libas giydirilecek. Hangi libas? Senin beden libasın tekrar toplanıp oraya uygun halde ona giydirilecek. Şimdi herkes belki kainattaki bütün haşirleri böyle ayrıntılı bir şekilde tefekkür edemeyebilir ama herkesin bilmesi gereken farz olan bir haşir var. Kendisiyle alakalı. Acbüzzenep denen değil mi? Toprakta en son şuradaki değil mi? Kuyruk sokumunun oradaki bir parça acbüzzenep diyorlar. O acbüzzenepten dağılan beden parçalarımızın toplanma kısmı her Müslümanın iman etmesi gereken farz olan bir haşir kanunudur. Ben haşre iman ettim. Neye iman ettin? Buna iman etmek zorundasın. Bu senin iman ettiğin haşrin alt dalında iman etme zorunlu olan yer. Ben namaz kıldım. Bu ne demek? Sen abdest aldın mecbur. Yok, abdest almadım. Ben sadece namaz kıldım. Böyle olur mu? Olmaz. Ben haşre iman ettim demek aynı zamanda ben acbüzzenepten tekrardan diriltileceğim. Cismani olarak tekrardan toplanacağım diye bilme. Bunlar hep İsm Mahkeme de bakıyor bak. Şimdi haşirde düşünülmesi gereken önemli meselelerden bir tanesi. Allah beni nasıl haşredecek gibi bir sual insanın aklına geliyor ve hayrette kalıyorlar. Ya nasıl haşrolacağım? Toprağa girdim. Bir yanımı kurt ısırdı, bir yanımı börtü böcek ısırdı, bir yanımı o aldı, bir yanımı o aldı, kaldı kemiklerim. Her biri aktı, sel oldu, yağmur oldu, toprağın oradan oraya gitti. Birinde maydanoz bitti, bir parçam maydanoza gitti. Oradan çocuk geldi, saksısına kum aldı, lale oldum, sümbül oldum, papatya oldum, bir şey oldum. Nasıl toplanacak bunca parçam diye. Şimdi burada tam yakın körlüğü mevcut yani. Dünyayı nazara alsan, bir sual edelim. Bir şeyi birinci kez yapmak mı daha zordur? Haşa, Allah için hiçbir zorluk söz konusu değil ama aklımız anlasın diye. Bir şeyi birinci kez yapmak mı daha zordur, ikinci kez yapmak mı daha zor? Birinci kez yapmak daha zor. Şimdi mesela şu telefonun birinci prototipinin üretilmesi, sallıyorum yani ama milyon dolarlardır büyük ihtimal. Kaç deneme yapmışlardır, doğru mu Ömer? Kaç tane test yapmışlardır. Bunun kabı ne olsun, düğmesi ne olsun. Dur bu yanlış oldu. Bütün mamulleri, ürünleri tekrar sıfırdan alalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Peki bu telefonun birinci üretiminden sonra ikinci üretimi belki sadece maliyet olarak adamlara 1000 lira bile etmiyordur belki. Doğru mu? Demek bir şeyi birinci defa yapmakla ikinci defa yapmak arasında çok ciddi farklar var. Şimdi ben Ford ve Ferrari'ydi yanılmıyorsam. Onunla alakalı bir film vardı. O filmi izledim. Ferrari az bir şekilde yarış arabası üretiyor. Ford da kendisini tanıtmak için Ferrari'nin girdiği yılda bir olan bilmem ne yarışlarına katılacak. O yarışlara katılabilmek için Ferrari'nin aracına muadil bir yarış arabası yaptırmaya çalışıyor. O yarış arabasını yaptırabilmek için bir de böyle kapsamlı bir yapış da düşünme. Artık filmde 10 milyon dolar mı, 50 milyon dolar mı, 100 milyon dolar mı ne harcıyor zamanın parasına göre o prototipi üretebilmek için. Yani bir şeyin bir zahmeti olsa, haşa Allah için o zahmet de yok ama onun birinci defa oluşu zahmet. Şimdi ben kaç yaşındayım? Ben cennet yaşındayım. Böyle gitsek direkt. Plakan kaç? 33 baba diye değil mi? Şimdi desen ki 34 yıl önce neredeydin de sen nasıl toplandın, ne oldun diye değil mi? Babam Elbistan'dan daranayı yemiş. Katır kutur değil mi? Pestili yemiş. Çökeleği yemiş. Annem Sivas'ın katmerini yemiş. Peynirini yemiş. Anadan babadan o parçalar muhtelif şekilde bir araya gelmiş ve bir Mehmet oluşturmuş. Şimdi baktığında ta nerelerden, Elbistan'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Mersin'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, belki Almanya'dan çikolatalar geliyordu. O çikolatalardan ta oralardan seni birinci kez toplayıp Mehmet etmiş. Ya bu Mehmet dağılınca beni bir daha nasıl toplayacak diye sorar mı insan hiç? Birinci defa nasıl yaptıysa ikinci defa da onun yapacağının göstergesidir. Haşa Allah için o zorluk da yok. Biz kainata baktığımızda hiçbir şeyin yaratılışında zorluk emaresi görmediğimizden bir şüphe duymuyoruz. Diyoruz ki ya bizi nasıl ikinci defa zar zor yaratacak? Hayır haşa. Bir soru haşir meselesiyle ilgili, yeniden toplanmayla ilgili değil mi? İbn Sina gibi dahi ve daha nice dahiler. Nice dahiler. Demişler ki ya haşir dediğin mesele böyle gözle görülüp ispat edilip elle tutulabilecek mesele değildir. Bu nakil meselesidir. Kur'an bunu böyle söylemiş, bize nakletmiş. Biz de buna böyle inanırız demişler. Doğru mu?
İbn Sina gibi bir dahi bak diye kitabı hala literatürde derste yok tutuluyor yani. Öyle bir dahi. Şimdi İbn Sina gibi dahi diyor ki bu iş nakildir. Üstad Bediüzzaman gibi bir zat 7 yaşından 70 yaşına muhtelif her tabakata ben haşri aklen ispatlarım demiş ve ispatlamış. İbn Sina'dan ne fark olmuş da ispatlamış? İsmi Azam açılmış. Bak aynı malumatı İbn Sina da görüyor. Aynı kainat, aynı elma, aynı portakal o da görüyor. Üstad da görüyor, başkaları da görüyor. Üstadın oradan haşri yorumlayabilmesinin sebebi İsmi Azam'ın açılması işte. Bu kadar önemli bir kriter. Bizim haftalardır işlediğimiz İsmi Azam. Abi ben Allah'ı görüyor gibi bir hayat yaşıyorum. Abi ölümle ilgili bir mesele olduğunda sanki kendimi kabirde hissedebiliyorum. Abi bu dünyanın telaşında insanlar sebeplere müracaat ederken ben burada da Allah'ı bulma çabasındayım ve bunun doğru olduğuna çok ciddi inanıyorum. Başka bir isim manası açılmış demek. Bunun en temel sebebi bu işlediğimiz dersler. Bak az önce İsmi Hakem'den girdim. Dedim ki İsmi Hakem'in bir noktası da haşre bakıyor dedim. Bir insanda bu esma açılmadan bunu yazamaz. Tam, net ve doğru cevabı bu. Haşir bahsi de Allah'a o esma ve manaların açılmasıyla alakalı. Kainat bir tecelligah. Neye karşı? Esmalara karşı. Onu eşyanın arkasındaki esmayı görerek anlamış ve demiş ki bu haşre ispattır işte. Okuyalım. Bismihi Sübhanehu. 4. nokta. 10. sözde işaret edildiği gibi. Neydi 10. söz? Haşir bahsi. Bir sani hakim ve gayet hikmetli bir usta. Peki Sani Hakim ne demek? Hikmet sahibi, sanatkar. Bir sarayın her bir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takip etse. Neredeyiz şu an? Sarayda. Nasıl bir saray? Dev gibi. 4,5 ton ahizemiz var. Her bir taş nasıl? Ustalarla tane tane konmuş. 1 milyon metrekare burası. Bezenmiş, ışıkları, perdeleri. Perdeleri düzenli, haftada bir tursile yatırılıyor. Domates aldığında tırla yanaşıyor domatesçi. Öyle böyle. Her bir taşı ayrıntılı yapılmış. Işıkları, süslemeleri, halıları, mobilyaları, şamdanları. Ustalar çalışmaya devam ediyor mu? Ediyor. İşi bitirmişler. Abi imza al, imza ver. Buyur çek, buyur senet, buyur şudur, buyur budur. Sarayı bitirmişler, gittiler. Biz de kurdele kesip içine giriyoruz Fatih. Biz böyle takım elbise giyinmişiz. Tam saraya giriş yapacağız. Böyle bir açılış var. Trilyon dolarlar, katrilyonlar böyle. Açılışı yapmışız. El sıkışmış, bitmiş ama nasıl bezenmiş, döşenmiş ustalar tarafından böyle. İçine bir girdik sarayın. Devam. Sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olması. Risale-i bu cümle işari olarak bize bakıyor. Lan 3 yıldır ya. 3 yıldır. 3 yıldır bir dam akar mı ya? Bak dam akıyor. Minnacık yani. Bir de su öyle bir şey. Buradan giriyor buradan çıkıyor ya. Yani nereden ne yaptığı belli değil suyu. Tam giriyor böyle. Kardeşler diyor ki abi şu duvarın oraya akıtmış hayda. Bir de duvarlar tırtıklı. Niye? Usta özenerek bezenerek yapmış sarayı. Koli bantlarını yapıştırıyorlar. Oradan yol yapıyorlar. Oradan böyle ortaya kova mova falan derken tam rahat ediyoruz. Sabah bir geliyoruz. Su nerede o? Yangın alarmının oradan çıkış almış. Odanın komplesini havuz etmiş su. Minnacık akıntılar ha bunları yapıyor. Biz kaç yıl çektik? 3 yıl. Bir ara 24 pencere mi akıyordu? 26 pencere mi akıyordu? 20 küsür pencere akıyordu. Yağmur yağdı mı böyle herkesin odasının kapı açılıyor. Çocuklar böyle işçiler gibi gelmişler böyle gözlükler mözlükler. Şöyle çizmeli gördüm hayalin içinde yani abi suyun içine gireceğiz falan diye. Geliyorlar böyle o mis gibi cam, pencereler, kompozitler, havlula, bantla. İzole et, bilmem ne et. Gene yetmiyor. Şu alttan en son bir tane daha süzülüyor ya. Zaten çocuk havada duran kova koymuş oraya. Sanat yapmış. Çünkü halı namustur. Bir sarayın bezenmiş en güzel yeri halıdır. Şimdi bizde damdan terastan 3 damla su geldiğinde bu hale düşüyoruz. Peki 1 milyon metrekarelik devasa efsane bir saray yapsak bu sarayın da damı olmasa ne olur? Çok münasebetsiz olur ya. Şimdi usta bunu yapmaz. Biz bunu anladık değil mi? Sani hakim olan, kainatın ustası, sanatkarı olan Allah Azze ve Celle acaba bu şekilde hikmetsiz ve abes bir iş yapar mı haşa? Şimdi ben önce gönül sarayıma bakayım. Benim gönül sarayımda sürekli 2 kelime tekrar ediyor. Ebed, ebed. Ebed, ebed. Değil mi? Durduramıyorum içimde böyle sürekli. Ne zaman kimle otursam bakıyorum her konu lan bir de imanlı ölsek. Öyle bitiyor. Niye? İçeriden bir ses var yani. Onun çığlıkları bunlar değil mi? Bazen sessizliğin çığlığı daha kuvvetli oluyormuş. Sürekli içimde bağırıp çağırıyor böyle. Şimdi o ebedin altı dolu aslında. Ne istiyor biliyor musun? Saadet, saadet. Saadet, saadet. Nasıl bir saadet istiyor? Ebedi, sonsuz bir saadet istiyor. Peki benim bu ebedi saadeti bu dünyada bulmamın en ufak, mini minnacık bir ihtimali var mı? Küçücük bir ihtimal varsa zaten defterleri kapayıp o ihtimalin etrafında toplanalım. Ufacık bir ihtimali dahi yokken bu sınırlı dünyada
benim gönlüm sürekli ebed ebed diye bağırırken ve hikmeti hikmet yapan, saniye hakim dedik değil mi? Hikmeti hikmet yapan saadetin devamlılığıdır. Yani bir insan sürekli saadeti görse, onunla yaşasa, 10 yıl sonra o adamın elinden alsan o adama zulüm olur. Ahiret gelmezse kudreti ilahiye itham altında kalır. Çünkü Kur'an'da Allah'ın kudretinin o ahirete yettiğine ve böyle olması gerektiğine vaadi var. Şimdi böyle olması gerektiği ne demek? Şimdi muktezi diye bir kelime var. İktiza etmek demek, gerektirmek demek. Şimdi Allah Azze ve Celle ahireti yaratmak zorunda mı haşa? Normal bizim anladığımız lügata göre zorunda değil mi? Ama diyor ki ben ahireti öyle bir yaratacağım ki siz buna iman edeceksiniz diyor. Yani evet Allah ahireti kesin yaratacak şartıyla biz iman etmişiz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin o ahireti yaratma zorunluluğuna muktezi, iktiza etmek deniyor. Anladın değil mi insan aradaki farkı? Yani kendisini böyle tanıttıran, kudreti sonsuz, merhameti sonsuz, şefkati sonsuz, her şeyi bir mizan, ölçü, bir nizam ve intizam içinde yaratmış. Bunlar içerisinde benim ruhum da dahil aynı ölçülere. Ve ruhunu sürekli ebed ebed diye çığlık attırırken kendi vaadine ters düşmek onun isimlerine yaraşmaz. İsimleri itham altında kalacağından dolayı Allah Azze ve Celle ahireti kesinlikle yaratacaktır. Öyle iktiza eder. Neye göre? Kendi ismine göre öyle iktiza eder. Anladın mı demek istediğim? Şimdi Halis'i biz 7 düvel tanısak. Nasıl bir Halis? Cömert oğlu cömert Halis. 7 düvele yurt yapmış, 7 milyon öksüze bakmış, 7 milyon. 7 milyon püsküvit dağıtmış, 7 milyon çocuklara gofret dağıtmış. 7 milyon kişinin elektrik faturasını ödemiş, 7 milyon adamın su parasını ödemiş. Bak böyle bir Halis. 7 milyon insana daire almış, 7 milyon insana daire yapmış. 7 milyon insanı evlendirmiş, 7 milyon insanı sünnet ettirmiş. Şimdi böyle bir Halis. Bir gün yanında komşusu diyor ki Halis abi bizim yanımızdaymış ya meğer. Vallahi kaç gündür çocuklar aç sefil. Gideyim de 7 tane ekmek isteyeyim ya. Halis abi beni geri çevirmez. Bu namlara vakıf bir, sahip bir Halis ağanın 7 ekmek için Ömer'i kapısından geri çevirmesinin en ufak ihtimali var mı? İhtimali yok değil mi? Çünkü o Halis'in ağalığı ona 7 tane ekmek değil, ekmek fırına almayı iktiza eder, iktiza. İşte bu zorunluluk demek. Şimdi Ali biz seninle can ciğer dostuz. Kaç yıllık? Cennet yaşı. 33 yıllık dostuz. Bir gün kapıyı çalıyorsun, içeri giriyorsun benim evime, oturuyorsun. Mehmet'in o Halis'e bir çay, bir yemek vermeme ihtimali zerre kadar var mı? Yok. Niye? Çünkü o dostluk neyi iktiza eder? Mehmet'in Ali'ye o kadar yoldan gelmişse çay vermeyi, yemek vermeyi, üşümüşse üstüne palto vermeyi iktiza eder. Ali Mehmet'in evine gelirken bir çay verir mi diye zerre kadar şüphe duyar mı? Niye şüphe duymaz? Mehmet vermek zorunda mı? Bu cihette zorunda işte. Neden? Şimdiye kadar 33 yıl kendini tanıttırması, bunu yapmasını iktiza eder ve zorunlu kılar. İşte Allah Azze ve Celle'nin o isimlerinden onu öyle bir tanıdık, öyle bir tanıdık ki kainatı böyle halk etmiş. Kudreti nihayetsiz, her şeye yetmiş. Benim maddi manevi tüm ihtiyaçlarımı karşılamış bir zat. Kainatı böyle bir saray hükmünde yaratmışken, benim gönlümü de öyle bir saray hükmünde yaratmışken, ruhumu da öyle bir saray hükmünde yaratmışken, hücrelerimi de öyle bir saray hükmünde yaratmışken, bunun devamını getirmeyip bu sarayı damsız bırakması onun isimleri itham altında kalacağından tamamen imkansızdır. O isimlerinin muktezisi, iktizası gösterir ki ahiret şuhud derecede zorunlu olmaktadır. Yani gözle görür gibi. Allah Azze ve Celle bir vaat etmiş dedik. 2 özellik sahibi vaadini yerine getiremez. Kimdir onlar? Aciz bir insan vaadini yerine getiremez. Ali beni arıyor. Mehmet abi gel bir çay içelim diyor. Bir gidiyorum. Abi benim kolum yok ki nasıl çay vereyim diyor. Acizliktir. Bir de cahil bir insan sözünü yerine getiremez. Abi ben seni çaya çağırdım da çay yapmayı bilmiyorum ki. Sözünü, vaadini yerine getirememek 2 özellik gerektirir. Acizlik ve cahillik. Haşa Allah bu 2 özellikten de münezzeh olduğundan dolayı onun bize tanıttığı isimlerinin iktizası ahiretin olmasını zorunlu kılacak. Yoksa abes olur, manasız olur. Bu kadar yaratılışımız, masraf oluşumuz ne olur? Abes olur. Mesela bu odayı bu kadar donattık, ışıklar açıldı, kameralar kuruldu, çaylar demlendi, bisküvitler dağıtıldı. Masaya oturdum, susup yüzüne bakıyorum. Bir abes olmaz mı? Abes olur. O dahi abes olmuşken kainat sarayında bunca masraf yapılmışken damının olmaması, yani ahiretinin olmaması abesle iş görmek olur. Bu yine Allah'ın isimlerine aykırı mesele, ismi azam. Şu an konuştuğumuz haşir meselelerini bu kadar rahat bir şekilde Risale-i Nur'dan anlatabiliyorsak bunun sebebi ismi azam
nizamın açılması oluyor işte. Ona açılmış, biz de istifade ediyoruz. Şimdi aslında sahabelerde mukallit diye bir özellik var. O mukallit özellik nakledilmişi doğruca anlatma vasfıdır aslında. Hani biz hep taklit diyoruz ya. Evet, işte öyle bir vazife de var aslında. O bizim bahsettiğimiz taklit değil, o başka bir kutsi vazife. Mukallit sahabeler diye geçiyor. Yani alınan nakilleri uygun şekillerde nakletme. Biz şimdi inşallah onu yapabiliyoruzdur. Yani anlattığımız şeyler böyle sıfırdan oluşturduğumuz şeyler değil. Üstadın anlattıklarını taklit edip anlatmaya çalışıyoruz, nakletmeye çalışıyoruz. Niye İsmi Azam sana bana açılmamış? Ona açılmış ya. İntizam varsa kasıt vardır, kaç derstir anlatıyor. Şimdi diyor ki kasıt varsa neticesi olamaz diyor. Ne o netice? Ahiret. Ne o semere? Ahiret. Sonra o saray damını yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini hiçbir zişur kabul etmediği ve bir hakim-i mutlak kemal hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten Bak öyle bir hikmetli ki onu anlatıyor. Bir dirhem çekirdekten devam. bir dirhem çekirdekten yüzer batman faydaları, gayeleri, hikmetleri dikkatle takip ettiği halde Bak şimdi bir küçük çekirdekten Allah Azze ve Celle netice çıkarıyor değil mi? Nedir o netice? Ağaç. Meyve çıkarıyor. Hatta bak işin çok ilginç bir kısmı. Haşin dönerli ispatı. Çekirdek, ağaç, meyve. Meyveden kaldı çekirdek, ağaç, meyve, çekirdek, ağaç. Çekirdekten yapıyor ya. Komedi gibi ya. Nasıl o küçük bir çekirdekten netice alacak, meyvedar olacak, dünya da ahirete öyle bir çekirdek. Yani dünya toprağa girince ne çıkacak içinden? Ahiret çıkacak. Dünya ne dedik? Çekirdek dedik. Dünyanın içindekiler nedir? Çekirdekler. En kıymetli çekirdek insan. Çünkü ebediyete namzet ne var? İnsan var. Şimdi bu insanın her bir çekirdeği mahsulü birbirine aynı mı? Değil. İnsanları tasnif edelim. Kadın, erkek, genç, yaşlı, ihtiyar falan diye. Bu tasnif içerisinde çok kaliteli bir marka var. Şimdi çekirdeğin de markası var mı domates alanlar? Var değil mi? Onun da kendi arasında tasnif etmişler değil mi? Abi bu 3 lira bunu 30'a veririm falan diye değil mi? Böyle çekirdeğe. Kainattaki çekirdekler içerisinde en kıymetli çekirdek markası genç. Gençlik. Yani bu gençlikteki vasıflarını çekirdek olarak değerlendirecek ve düşünecek olursak. Bütün herkes seni dünyaya çağırırken. Üstad öyle diyor. İnsanı dünyaya çağıran çok esbab var. Çoğunluk nereye çağırıyor? Dünyaya çağırıyor. Azınlık nereye çağırıyor? Ahirete gel diyor. Orada gence düşen şöyle bir durum var. Gençliği bir çekirdek. Ya bu çekirdeği alacak, çitleyecek. Bir çekirdeği çitlesek kaç? 3-5 saniye. Bir çekirdeği çitle 10 saniye diyelim hadi maksimum. Kabak çekirdeği olsun. Ya o gençliğini 10 saniye bir lezzet için dünyada harcayacaksın. Ya da onu toprağa ekeceksin. Çıkan tonlarca çekirdeği ahirette keyif edeceksin. İki ihtimal var. Gençliğini bu cihette kullanabilirsen eğer, evet buradaki hikmetlerin her birini anlamış olursun. Ve ahirette o yiyeceğin çekirdekler öyle bir halde ki. Mesela ben dünyada bir şeyden ne zaman lezzet alıyorum? Midemde hararet olduğunda. Midem açlık sinyali veriyor, yediğimde lezzet alıyorum. Yani benim doymam bana lezzet gibi geliyor. Ahirette bu yok. Ahirette açlık tokluk diye bir şey yok. Sadece zevk için yiyeceksin. Bu dünyada yediğin çekirdek bile biraz canın tuz istedi, üstüne lokum istedin, çay canın çekti de o çekirdek lezzet verecek. Yani bir insan 24 saat her an çekirdek yiyebilir mi? Lezzet alamaz değil mi? 24 saatin hani bazen böyle ağzımız pörtü pörtü. Öyle bir zamanlarda insanın canı yemek istemiyor. Çekirdeği nasıl istesin? Sen belli koşullarda ancak keyif alabileceksin. Muhabbet falan. Ahirette ne yaparsan ihtiyaçtan değil. Hepsi zevkten. Çekirdeği, elması, armudu, yemesi, içmesi. Tamamı zevk ve lezzetten oluyor ahirette bak. Yani sendeki bu gençlik ya 10 saniye çitleyip dünyada yiyebileceğin bir tat lezzet. Keşke bu manayı anlasalar arkadaş. Senin gençliğin de gidiyor. Bu kıymetli zamanda ek şu çekirdeği ya. Kullanma ya. Kabuğunda kalsın. Tam bu bunun mahsulü ya. Bir insan nazarını Allah'a yöneltmedikçe bu manayı kendisinde anlayamaz. Devam ediyorum. İnsanlar hayatı her şey sanıyorlar değil mi? Tek hakkımız zannediyorlar. Sanki dünyayı kazanmaya gelmişiz gibi herkes bütün özverisini nereye sunuyor? Dünyaya sunuyor. Bak şimdi bu ahiret bakışıyla çok önemli. O çekirdeği ahirete iman etmiş bir adam o çekirdeğini ekecek. Onu anlatıyorum. İnsan niye bütün nazarını dünyaya veriyor? Sanki hiç ahiret yokmuş gibi. Neden? Onunla ilgili manaları bilmiyor yani. Onun gerçekliğiyle ilgili bir problem var adamın kafasında. Ya ahiret gerçekten var mı ya? Yani diyorlar ya niye sürekli ahiretle ilgili ders yapıyorsunuz? Ya niye yapıyoruz acaba yani? Senin inandım demenle ahiret gerçekten yeteri kadar inanılıyor mu yani? Bu kadar bir şey mi? Allah vaat etmiş demiş ki dünyada istikbaliniz, geçiminiz, rızkınız garanti altında. Doğru mu? Ama kabriniz garanti altında değil demiş. Allah aşkına yaşamlarımıza bak. Tam zıttı değil mi? Dünyadaki istikbalim garanti altında değil, kabrim garanti altında gibi. Tam böyle yaşamıyor muyum? Niye böyle yaşıyor? Adam haşrin manasından uzak. Hakikatinden uzak. Şu ayrımı tekrar vereyim. Bir şeyde mana kelimesi geçiyorsa onun ne olduğunu anlamışsın demektir.
Hakikat kelimesi geçiyorsa aklınla kalbin aynı anda anlamış demektir. Kalbin de mutmain. Cenab-ı Allah sadece ahirette cehennemi karşımıza çıkarsaydı ne olurdu? Sürpriz olurdu. Bak haşirle ilgili bir mesele daha var. Yine bizi koruyucu bir mesele. Bir şok olur adam ya, öyle değil mi? Zebaniler, mebaniler falan. İşte Allah Azze ve Celle birden seni cehennemle muhatap etmemek için dünyada yaptığın haramlar neticesinde eğer kalbin tam ölmemişse manevi bir cehennem yaratıyor kalbinde. Mektupta geçiyor Emirdağ'da. Onlar manevi bir cehennem olur kalplerinde diye. Bizim en ulvi meselemize bulaşmıyorlar. Biz onların niye ufak geçici meselelerine bulaşıyoruz mektubunda? Demiyor mu? Şimdi şurada soba yansa ben yaklaştıkça ısıtır mı? Isıtır. Cehennem de öyle işte. Harama günaha yaklaştıkça kalbinde o darlığı ve azabı hissediyorsun. Demek bu zamanda kalbimde problemler var. İçim çok karışık. Ruhum sıkılıyor, canım sıkılıyor. Diyenlerin problemi neymiş? Sobaya yaklaşmışlar. Neyin sinyali? Cehennemin sinyali. Nasıl bir rahmet? Mükemmel değil mi Allah aşkına ya? Böyle bir rahmet var mı ya? Elinde bir çekirdek var. Konumun başına geçti. O çekirdeği ektiğin anda ahiret dedik. Çitlersen dünya dedik. Ya dişlerin arasında çitleyip 10 saniye zevk alacaksın ya toprağa ekip ahiretine tonlar götüreceksin. Gençliğin böyle bir çekirdek işte. Devam. Dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek fayda, bir tek küçük gaye, bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla kendi hikmetine bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefaat irtikab etmesi hiçbir cihetle imkanı olmadığı gibi aynen öyle de. Bak sarayı nereye benzetti? Şimdi kainata benzetiyor bak. Evet. Aynen öyle de bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan. Yani biz sarayız. Hani o sarayın duvarları çok hikmetli, güzel bezenmişti ya. Mevcudat hikmeti de biziz. Güzel hikmet takmış, devam. Ve yüzer vazifeyle teçhiz eden. Teçhiz. Donatmış değil mi? Donanımları vermiş. Tabii cihazlandırmış. Aslanın pençesi, Halis'in çiğ köftesi, Şimşek'in vazgeçilmez tebessümü. Hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir sani hakim kıyameti getirmemekle. Bu kadar hikmetleri yapmış. Şimdi diyor ki ya bu kadar olay var bir de kıyameti getirmezse eğer. Evet. Ve haşri yapmamakla bütün haddü hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi. Sarayın damsız oluşu gibi ahiret olmadı mı bizler hep abese gittik. Bu kadar hikmetlerimiz, öğretilerimiz, amellerimiz, çalışmalarımız her biri boşa gidiyor bak, devam. O kadiri mutlakın kemali kudretine aczi mutlak verdiği gibi Allah haşa kendini tanıttırılması da itham altında kalır. Ahiret olmazsa. O kadri mutlakın kemali kudretine aczi mutlak verdiği gibi diyor. Ahiret olmazsa Allah Azze ve Celle'nin vasıfları itham altında kalır haşa. Devam. o hakimi mutlakın kemali hikmetine hadsiz abesiyet. Bak o kadar hikmetli diyorsun hem de ne kadar kemali hikmetle yani sınırsız, kayıt altına alınamayacak bir hikmeti var diyorsun. Ahiret olmasa diyor ki ne hikmeti? Hepsi abese gider diyor. Haşa işte o yüzden muktezi. Bir ismi bir ismiyle çelişmez. Allah Azze ve Celle'nin kendini tanıttırmasının bir veçi öteki veçiyle çelişmez. Bugün mesela din bilim diye tartışma oluyor ya böyle. Orada asıl görülemeyen olay ne? Kur'an dediğin Allah'ın kelamullahı belli başlı isimlerinin tecellisinden Kur'an olmuş. Belli başlı isimlerinin tecellisinden de kainat kitabı olmuş. Ya bir zatın farklı isimlerinden tecelli eden bir kitapla Kur'an, başka isimlerinden tecelli eden başka bir kitap kainat. Hiç çelişme ihtimali var mı ya? Bu bunu galebe etti, bu buna zıt düştü. Haşa ya. İç içe uyumu içerisinde bunlar ya. Din bilim tartışmaları falan. Ya hiç farklı olabilir mi ya? Ve faydasızlığı ve o rahimi mutlakın cemali rahmetine nihayet. Cemal seni donatmış, şefkatle, rahmetle, kemiğine elbise dikmiş, elbisenin üzerine teçhizat koymuş. Böyle özenmiş, böyle bezemiş ya. Şirin şirin böyle değil mi? Her yerim en güzel kıvamda. Ah seni takvim. Rahimi mutlakın cemali rahmetine nihayetsiz çirkinliği. Eğer haşir olmazsa bunca güzellikler nihayetsiz çirkinliğe dönüşecek. Şimdiki cümleyi iyi düşünün, okunacak olan. Ve o adili mutlakın Adalet terazisi. Nasıl adalet var? İki çeşit. Bir müsbet adalet diye geçiyor, bir menfi adalet diye geçiyor. Müsbet adaleti mükafat gibi düşünün. Hak edene hakkını verme. Mesela sana bu saçı kaşı gözü vermiş mi ahseni takvim kıvamında? Bu müsbet adalet işte. İnşallah ahirete gitsen cennette verecek mi? Bak bu da müsbet adalet. Bir de menfi adalet var değil mi? O ne? Karşı gelip itiraz edenlere cehennemi verme kısmı. Adli mutlakanın evet. kemali adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir. Eğer haşir yoksa hani adili mutlak diyordun ya böyle bir şey olamaz diyor. Doğru diyor mu? Eğer ahiret olmazsa o isim nasıl ortaya çıkacak? Adili mutlak ismi. Ortaya çıkmaz değil mi? Şimdi bahislerde geçiyor ya alttaki yaprak üstteki yapraktan hakkını alacak. Ahiret gelmezse nasıl alınacak bu hak? Şimdi ben ahireti şu cihette de anlıyorum. Benim vicdanım bu filmin böyle bitmesini kabul etmiyor. Sinemada da kabul etmiyor. Yani ben kendi adıma konuşayım ama benim gibi düşünenler var diye zannediyorum. Şimdi arkadaş bir şey soracağım. Benim bu
Bu dünyada da böyle yarım kalmış çok hikayem, çok filmim var mı? Çok var ya. Herkesin olduğu gibi benim de var. Benim hak alacaklarım var, benden hak alacaklar var. İnşallah affederler ahiret. Tam olarak şunu birkaç gündür sordum. Dedim ki Mehmet, senin en çok sinirlendiğin, yüzünü görmesen bile sinirlendiğin insan profili kim dedim. İslam adına fitne çıkaranlar. Ayette ne geçiyor? Fitne adam öldürmekten daha şiddetli diye geçiyor yani. Düşünebiliyor musun? Şimdi insan ruhu bunu anlıyor. Yani az önce dedik ya, harama girse cehenneme, sobaya yaklaşır gibi hissediyor ya. Fitne meselesi olunca yani bir adamın yanlış yapması, yanlış bir yola girmesi falan, onlar böyle o adama şefkat hissedebiliyorsun. Yardım edelim, tutalım. Fitneye başrol oynayan bir adama bunu hissedemiyorum ben yani çok fazla. Hiç ruhun kaldırabileceği bir şey değil yani. Ve rahatlamıyorum yani. Niye biliyor musun? O kadar çok zarar ve tahrip vermişler ki. Mesela Hitler 20 milyon insanın ölümüne sebep. Şimdi buyur Hitler'e dünyada ceza ver. 1 müebbet, 2 müebbet, 3 milyon müebbet. Nasıl soğur adamın içi? Adamın içine soğutabilecek bir şey yok. Bak ben bunu ciddi tefekkür ettim. Özellikle müfsitler yani o fitne grubu. Yani o kadar kalbimde rahatsız olup buğz ettiğim hiçbir şey yok. Fitne katillikten değil mi? Ve adam öldürmekten daha şiddetli diyor. Yani benim gözümde şu dışarıda gördüğünüz haramlardan daha beter bir şey. O fitneler. Çünkü bugün Müslümanlar, kafirler güçlü olduğundan bu halde değil. İçimizde hep gücümüzü bunlar gibi adamlar kırdığından dolayı biz bu haldeyiz. Kudüs niye bu halde deseler ben kafirlerden dolayı demem. Müslümanların gücünü böyle müfsitler kırdığından dolayı diyorum. Anladın mı? Yani benim kafamda bütün denklemleri bozanlar hep müfsitler oldu. 100 tane video yapıyorsun. İnkar eden insanlar bile bunun bir tanesini alıp laf ediyor. Böyle dalga geçiyor, oynuyor. Bu müfsit olan o 100 videonun 90'ını alıp laf ediyor. Niye? Müslümanları aralarında gücü kuvveti kırmak için birbirlerine düşürmek adına yapar bu işi. Şimdi kafamda düşünüyorum. Dedim ya yani onun hayalleriyle çoğu zaman. Çünkü İslam alemini böyle gönül insanları ön planda, şekilciler değil. Gönül insanları, gönle girmeyi bilen, zahmet çekmiş, sıkıntı çekmiş adamların ön planda olacağı günleri sabırla bekliyorum, hasretle bekliyorum. Ama çok fazla. Yani muazzam bir intizarım, muazzam bir güvenim var buna. Muazzam bir ümidim var ve şu an elle tutulur çok sebebim yok maalesef. Ama Allah'ın vaadi ya, bugün onu konuşuyoruz. Vaadine öyle iman ediyorum. Hamdolsun din onun dini, bizim değil. Yoksa o vaadini gerçekleştirecek. Belki böyle biraz mübalağalı anlattığım gibi geliyor size. Anlattığımı 1 milyonla çarpabilirsiniz. Ben bir gece, belki bundan 2-3 yıl önce, işte o klasik evdeyim, okuma yapıyorum. Böyle dua ederken bu müfsitlerin İslam'a verdiği bu zulümleri böyle dua ederken sinirimden, ya sen böyle dua edilir mi yani? İnsan değil mi eline? Sinirimden o kadar sıkmışım ki kendimi böyle buldum hani o filmdeki böyle sahne. Onun gibi yani. Sadece Allah'ın kaderine iman etmeye çalıştığımdan hamdolsun. Allah böyle çoğu zaman sanki onlar yokmuş gibi yürütebiliyor. Diyorum bir bahçede gül de vardır, akrep de vardır, çıyan da vardır. Hani onu kabullenmek zorundayız. Bunlar adetullah. Bahçede bunlar vardır. Davanın yolcusu daimi değildir. İnsanlar gelip geçicidir. Hakikat bakidir. Boşuna dememiş fani şahıslara bina edilmez. O başka mana. Adetullah vermiş, adetullah. İnsanlar fani, gönülleri de fani. Bir gün olur Yunus vari memleketi terk edebilirler demiş yani. Bunlar bir gösterge. Şimdi bu ümmet geçmiş zamanlara göre ömrü az, kalitesi yüksek bir ümmet olacak. Son asrın ümmeti. O yüzden geçmiş zamanlarda hangi imtihan yaşandıysa biz onu toplu yaşayacağız Sinan. Kimi? Kadından imtihan yaşayacak. Ne olacak? Yusuf vari olacak. Yusuf peygamber nasıl dik duruyor, direniyor o hadisi? Kimi? Altındaki tebaiyetinden imtihan yaşayacak. Yunus vari olacak. Kimisi evladından, iyadından imtihan yaşayacak. Kim olacak? Yakup vari olacak. Hepsi cem olacak. Yani o imtihanların tamamı. Kiminin böyle içi testere gibi kesilmiş olacak. Zekeriya vari olacak. Bu asrın bir adetullah yani. Bir insan bunları kabullenmezse yolda yürümesi çok zahmetli olur. Çok zahmetli. Allah'ım bunları kabul ettim. Geçici olduğunu da kabul ettim. Ahirete de iman ettim bak. Ay haşre iman. Şimdi ben düşündüm, taşındım. Bu dünyada ne yapsam içe soğumuyor Sinan. En son dedim ki Mehmet ne olsun dedim. Sen söyle değil mi abi? İnsan sorar kendisine. Hani tamam soğumuyor. O zaman bir alternatif çıkardı yani. Hani dar bir akıl tabii ki de. Birisi böyle beni bir koltuğa oturtacak. Sonra 3-5 adam böyle birilerini getirecek böyle. Bunlar mıydı diyecek. Sen elini bile kirletmeyeceksin yani. Evet diyeceğim. Sonra diyecek ki bak kardeşim beden dediğin şey sınırlıdır. Adamın acıya eşik değeri bittiği anda bayılır. Bayılmaya da eşik değeri bittiği anda ölür. Bedeni sen yani dünya gibi düşünme yani. Bak orada insanın içi boşalmaz değil mi? O kadar zulümler, eziyetler düşünme. Sonra diyecek ki bak beden bir yerde eşik değeri olduğundan seni tatmin etmez. Burası da ahiret. Onu anlatıyoruz. Haşrı anlatıyoruz. Neydi cümle? Adaleti mutlak diyordu değil mi? Sen daha ruhu tanıyamamışsın. Ruhta bayılma var mı? Yok. Ölme var mı? Yok. Biraz mola ver var mı? Yok. Yeter etme var mı? Yok. Sen şimdi azap neymiş? Otur bakalım şöyle. 1 trilyon sene şunu bir izle diyecek. Anca bu kalp böyle soğur. İnsan kalbine baktığında bunu bir sorsa dese ki ya bu kadar zulümler nasıl tatmin olacak kalp diye. Birinci olarak kalp burada tatmin olur. İkinci olarak da der ki bak dikkat et. Başkası da sakın senden tatmin olmasın der. O yüzden varsın biraz canımız yansın. Sırtımızda bıçak olsun. Geceler
eller gözler yaşlı olsun da biz başkasına zulledip biz de ahirette başkasını tatmin etmeyelim böyle. Şimdi insanın vicdanına döndüğünde bir filmin bile mutsuz bitmesini kabul etmeyen vicdan eğer tahayyül mertebesinde değilse, tasavvur mertebesindeyse, tahayyül ne demek? Var olanlardan hayal edebilmek. Daha önce bir köyün varsa köyünü hayal edebilirsin. Tasavvur ne demek? Var olmasa da hayal edebilirsin demek. Grafik tasarımcıların işi nedir? Tasavvurdur. Tasarlamaktır. Bir insanın artık düşünceleri tahayyül değil tasavvur mertebesindeyse ve içine daha geniş zulümler girebiliyorsa o tasavvuratına o insan şu kararı veriyor. Yok. Haşirden başka bu kalp tatmin olmaz. Bu kararı veriyor. Verdikten sonra ikinci karar da önemli ama. Sakın başkası da seninle tatmin olmasın. Allah göstermesin. Birisi bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden de zarar görebilir yani. Allah muhafaza etsin. Aldanan olak, aldatan olmayak mesela. Biraz hançerli olak ama birini kanatmayak manen yani. Bunlar elzem. Ahiretin varlığına ispatın bir karşı tarafa bakan kısmı var, bir de senin vicdanına bakan kısmı var. Peki kendisini sevdirmek için yarattığı bunca mahlukatını burada filmi kesip ahireti göstermeyip kendisine düşman eder mi? İşte buradaki isimlere münafi ya, anladın mı? Nasıl esmalar nasıl geziyordu? Cemali mutlak diyor bak. Allah Allah. Seni bu kadar sevmek, sevdirmek için yaratmış. Burada filmi kesse, ahireti vermese seni böyle adavet içerisinde bırakır mı? Bırakmaz, isimlerine ters. Devam. Adeta kainatta herkese görünen hikmet, Olay kainattaysa herkese görünür ya. Elma, armut, portakala kadar görünüyor mu? Görünüyor ya. rahmet, adaleti inkar etmektir. Bu ise en acı bir muhaldir ki hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Peki dev bir fabrikaya gitsek sizinle. Saatlerce arabayla geziyoruz fabrikada. Saatlerce arabayla. Nasıl? Şehir kadar böyle. Allah Allah, göz bitmiyor, göz bitmiyor, göz bitmiyor böyle. Arabayla 5-6 saatte geze geze bitirmişiz böyle. Hem de dinlenmeden 5-6 saatte. Ardından böyle adam anlatıyor. Bizim burada 100.000 işçi çalışıyor. İşte bilmem kaç tane makinamız var. Neyimiz var? Uzay mekiği makinası var. O var, bu var, şu var, bu var falan. Biz böyle hayretler içerisindeyiz Ömer. Dinliyoruz adamı. Subhanallah ya. Peki diyoruz efendim, bu fabrikada ne üretiyorsunuz diyoruz. Günde 1 kilo makarna üretiyorum diyor. O adam yemin etse bize inandırabilir mi? O adama inanamazsın. Şehir kadar fabrika yapacak. Bu kadar masraf edecek. 5-6 saatte arabayla zor gezeceksin. Trilyonlarca makineler alacak. İşçiler çalıştıracak. Amaç 1 kilo makarna için. Dünya tersine dönse bizi inandıramaz. Peki Allah Azze ve Celle bu kainatı az önce söylediğimden daha fazla masraf yapacak. Neticesi ne için? Yok etmek için. Eşek muzaf eşek olsa, dile gelse, konuşsa beni inandıramaz. Birinciye inanmayan bu akıl nispet edip ikinciye hayatta inanamaz. Çünkü benim aklım şundan emin. Fabrikada ne vardı? İntizam vardı. Var mı intizam? Her şey yerli yerinde. İşçi kim ne yapacağını biliyor. Her biri makinenin operatörü ayrı. İntizam varsa kasıt var. Aa bak, birileri düşünmüş bu fabrikayı. Kurmuş. Kastetmiş. irade etmiş. Zihnin biliyor ki intizam var. İntizam varsa kasıt var. Kasıt varsa netice olmak zorunda. Böyle bir fabrikanın neticesi asla bir poşet makarna olamaz. Benim kafamın çalışma sistemi. İntizam, kasıt, semere meyve, netice. Arabayı üretmeyi mukteze iktiza ediyor. İktiza ediyor. Hatta bırak arabayı, o anda adam dese ki ya hadi yabancı değilsiniz göstereyim dese, uzayda gördüğünüz bütün uyduları biz attık dese biz inanırız o adama. Hiç şüphe duymadan. Ya bu kadar büyük fabrika tabii üretirsin deriz. Adam bir de bir oda daha açsa, dese ki bakın Tesla'yı da ben üretiyordum aslında burada dese, ona da inanırız. Ama 1 kilo makarnaya inanmayız. Kainatta bu kadar intizam yapılacak, masraf yapılacak. Ben bu masraftan anlayacağım ki bir kasıt var, bir irade var. Bu kadar intizamlı işler iradesiz olur mu ya? Bu kadar ilim isteyen, şefkat isteyen, merhamet isteyen, hikmet isteyen, fayda isteyen işler. Hiç imkanı var mı birinin istemesiyle olmasın? Kesin biri istemiş yani. İntizam var, intizam varsa kasıt var, kasıt varsa derim ki bu kastın neticesi olmak zorunda. Ben şimdi buraya gül yapraklarından kalp yapsam şunu demez misin? Mehmet abi, senin bu yaptığının altında ben bir kasıt ararım. Böyle kainata masraf yapılmış, intizam ile, kasıt ile ve bu neticesiz, ahiretsiz olacak. Damı olmayan köy evine bile güler adam. Damsız saray diyor ya. Bırak sarayı. İrfanların köyde kaynanasının evi var. Selami'yi göndermiş. Demiş ki eve bak bir, kullanılacak halde mi? Evin kullanılmayacağının emaresi cümlesine bak. Abi damda böyle bir delik var. Düşmüş dam. Bu ev kullanılmaz. Damı olmayan evde kullanım olmuyor. Anladın mı olayı? Evin koltuk kirli dese, soba yanmıyor dese, halısı yok dese çözeriz. Evin kullanılmama ihtimali damdan. O kadar mı zaruri? O kadar zaruri. Vicdan acayip bir ispat ha. İnsanın ruhu sürekli yaz kış gibi sabit değil. Bahar gibi çok oynak. Baharda öyle olmuyor mu? Dün güneş bugün yağmur. Ama işte o dün güneş bugün yağmur da tohumları asıl kışkırtan şey o. İnsanın ruhu da öyle. O gelgitler var ya, üstadı Kur'an olana, rehberi efendimiz olana o gelgit ruhlar tahmin edilemez inkişaflar oluşturacak. İnanın bana. İnan. Tek yapman gereken dişini sıkıp sabredeceğim. Bu kadar. Sabretmeyene meyve yok arkadaş, yok. Urfa'nın bilmem ne fıstığına 14 yıl sabrediyor adam. Sen nasıl öyle pes edip bırakıyorsun hemen? Bir sabret. O baharlar karıştırsın ortalığı, polenleri böyle. O gelgitler ruhundaki o şeyler. Denizli bile kıvamı tutsun diye gelgit yaratmış Allah. Hep gelse olur mu? Hep gitse olur mu? O da kal. Sabredene çok güzellik var. Çok mükafat var. Çok. Sıdk demek sabır demek. İman demek sabır demek.
Sahabe demek, sabır demek. Devam. Ehli dalalet gelsin, baksın. Şimdi kim gelip baksın? Ehli delalet. Önce haşir konuştu, sonra adalet konuştu. Sonra dedi ki ehli delalet gel bakayım. Soru. Kümeleri biliyorsunuz. Büyük küme, küçük küme, iç içe. Dalalet mi büyük kümedir, gaflet mi büyük kümedir? Gaflet bizde de olduğu için küçük küme olur. Çünkü gaflet bir dalalet çeşidi ama her dalalet gaflet. Baksın gireceği ve düşündüğü kendi kabri, kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Nereyi kastediyor burada? Kabri kastediyor. Şimdi bak burada başka bir iş devreye giriyor. Sen diyor bu hakikatleri anlayıp boynunu eğip secdeye gitmiyorsun ya. El Kahhar ismi artık devreye giriyor burada. Bu ismi de işleyelim arada. El Kahhar. Çünkü ahirette çok fazla denk gelinecek bir isim. El Kahhar, evet kahretme, berbat etme manaları var. Bir de boyun eğdirme manası var. Allah'ın ayetleri boyun eğdiren aletleridir aslında. Bir gün bir ayet duyarsın, imanın nasibini alır ve boynunu eğerek secdeye gidersin. Burada da bu isim devreye girer işte. En baba yiğit adamı düşünün. Gökhan kimi düşündün? Muhammed Ali geldi. Muhammed Ali. Kulay. 3 gün uykusuz kalabilir mi? Kalamaz. Demek uyku en baba yiğit adama bile boyun eğdiriyor ya. Uyku o en baba yiğit adamların kahharı olmuş demek ki. Boyun eğdirmiş. Demir taşın kahiridir. Ben demirle taş kırabilir miyim? Kırarım. Elmas da demirin kahiridir. Yani elmas ne yapar? Demiri keser. Ondan sonra elması ne keser? Elmas da kendi içinde elmasın kahiridir. Boyun eğdirir keserek. Dağlar yere kahirdir. Niye kahirdir? Çünkü yerler oynayacaktı. Ne tuttu onu Sinan? Senin deneyin var. Dağlar kazık gibi çakıldı. Demek dağlar yere kahirdir. Peki dağlara ne kahirdir? Karlar kahir. Dağların üstüne de kar geliyor. Peki kara ne kahirdir? Yani yağmur kahirdir. Karları yağmur eritir. Peki o yağmurun olduğu buluta ne kahirdir? Ona da rüzgar kahirdir. Sineğin kahharı kurbanın kahharı yılan. Yılanın kahharı kart. Kartalın kahharı avcı. O avcının kaharı da baştaki topal sinektir Nemrut meşrepler için. Döngüye baksana. Her birbiri içerisinde birbirine kaharsa demek gerçek kahar bunların dışındadır. Allah Azze ve Celle'dir. Her birine kahretmiş. Allah Azze ve Celle melekleri Adem Aleyhisselam'a secde ettirdi. Bu olay bir boyun eğdirme olayıdır aslında. Peki meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi bizim ne işimize yaradı? Her eşyaya nezaret eden melekler. Her yağmur tanesini de indiriyor değil mi? Nezaret ediyor, vazifeli. Eğer o melekler işin başında insana yani Hazreti Adem'e secde edip boyun eğmeselerdi bugün nezaret ettikleri eşyaların hiçbirini bizimle kullanmamıza müsaade etmeyeceklerdi. Yani şu tabletten bir şey okuyayım diye alacağım, tablet kalkmayacak böyle. Niye? Kullanamayacağım. Melekler müsaade etmeyecek olurdu. El Kahhar'a iman eden birisinin şehvetine de kahir olması icap eder. Haydi bakalım. Konu geldi yine iradeye. İnsanın şehveti normaldir ama şehvetin insanı normal değildir. Şehvetin insanına baktığımızda bozgunculuk görürüz. Yani şehvete sahip olmakta bir problem yoktur ama şehvete ait olmakta ciddi problemler vardır. Burada kim kime kahhar olmuş işin o kısmı önemlidir. Ahiret aleminde denk geleceğimiz bir ismi daha tam yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Devam edebiliriz. Ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Bu dünya ambalajı cennetin daha güzel olduğunu bize gösteriyor. Şimdi altın ambalajda bir şey getirsem içinden gümüş çıksa ne olur? Çok komik olur değil mi? Niye? Ambalajı altınsa ki ambalaj çöpe atılan bir şey. Bunun içinde çok daha kıymetli bir şey vardır der insan ya değil mi? İçinden ne çıkar? Zümrüt çıkar, elmas çıkar, kaşıkçı elmas çıkar, mücevherat çıkar. Çok mahir bir oymacı aylarca bir odunu oysa. Mesela bu Bursa Ulu Camii'nde 6666 parça oyma ile minber yapılmış. Hutbeyi hiraz etmek için çıkılan yer var ya. 6666 parça ama çivi değil. Oyma, birbiri içine geçme. Bir insan böyle bir minberi yapsa oyma şeklinde. Daha sonra desek ya dayıcım maşallah yıllardır uğraşıyorsun. Sen bunu niye yaptın? Yakacağım ya işte odun sobasına dese. Ne kadar abes iş olmuş olur. Şimdi bana bak bu kadar oymacılık işi yapılmış. Bu oymacıklar abese gidemez bu kadar işçilik. Ve benim ambalajıma bak. Dünyadaki ambalajım bu kadar mükemmel ahseni takvim üstüneyse ambalajın içindeki yani ruh mutlaka daha kıymetlidir ve daha kıymetli bir yere gitmek içindir. Bu da iman gözlüğüyle bakılınca anca görülecek bir meseledir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahirü davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.